Herkese merhabalar. Bugün sizler için İstanbul usulü çok lezzetli bir yaprak sarması iç harcı tarifi hazırladım. Bu tarifi dilerseniz dolmalarınızda, dilerseniz sarmalarınızda kullanabilirsiniz. Sözü çok uzatmadan hemen tarifin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Zeytinyağlı sarma iç harcı için uygun bir tencereye 1 su bardağı kadar zeytinyağımı döküyorum. İlk aşamada biraz 1 su bardağından eksik koydum ama sonrasında 1 su bardağını tamamladım. Burada da toplamda 6 tane orta boy soğanım var. Soğanları böyle yemeklik olarak doğradım ve zeytinyağımın içerisine ekledim. Bu tarifte mutlaka bol miktarda soğan kullanın. Çünkü zeytinyağlı sarmanın olmazsa olmazı soğanıdır. Şöyle gördüğünüz gibi biraz daha zeytinyağı ekleyerek toplamda 1 su bardağı kadar zeytinyağı kullanmış oldum. Soğanlarımı zeytinyağı içerisine ekledikten sonra şöyle güzelce bir kavuruyorum. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca soğanlar güzelce eriyip dirilini kaybedinceye kadar ve ara ara da karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Bu şekilde güzelce soğanlarım kavrulduktan sonra burada da 3 su bardağı kadar baldo pirincim var. Pirinçlerimi de öncesinde güzelce yıkayarak fazla nişastasından arındırdım ve güzelce süzdürdüm. Şimdi soğanlarla birlikte pirinçlerimi de şöyle 1-2 dakika boyunca birlikte kavuruyorum. Bu arada vermiş olduğum ölçülerle toplamda 1 kilogram kadar salamura yaprağı rahatlıkla sarabilirsiniz. Pirinçlerimi güzelce kavurduktan sonra şimdi de 75 gramlık pakette kuş üzümüm vardı. Onları da öncesinde yıkadım. Bu kara suyunu akıttım ve sarma iç harcımın içerisine ekledim. Şimdi de 1 çay kaşığı karabiberimi, şöyle 1 dolu yemek kaşığı da toz nanemi ekliyorum. Naneyi bol miktarda kullanabilirsiniz. Burada da 2 tatlı kaşığı kadar tuzum var ve 1 tatlı kaşığı tarçını da ekledikten sonra tüm bu malzemelerimi de güzelce karıştırıyorum. Benim elimde dolmalık fıstık olmadığı için kullanamadım ama sizler eklerseniz o da çok güzel yakışıyor. Şöyle tüm malzemeleri güzelce ekledim ve karıştırdım. Bu aşamada 2 dolu yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum. Zeytinyağlı tariflerde toz şeker tat dengesini sağlıyor. Mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Sarma iç harcı içindeki soğan da şekerini sarılıyor ama ben mutlaka zeytinyağlı tariflerde şeker kullanmayı tercih ediyorum. O da ayrı bir lezzet veriyor çünkü. Şöyle güzelce tüm malzemeleri kavurdum ve bu aşamada 3 su bardağı pirincimin içerisine 3 su bardağı da sıcak su ilave ediyorum. Bu arada ben yeni baharı şu aşamada ilave etmeyeceğim. Böyle aromasının, kokusunun kaçmaması için en son piştikten sonra ekliyorum. Şimdi suyunu da ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum ve kenarlarını da toparladıktan sonra kapağını kapatarak ocağımın altını da kısık ayara getirerek eklediğim 3 bardak suyu çekinceye kadar pişirmeye bırakıyorum. Bu arada sarma iç harcımız böyle tam pişmeyecek. Yarı pişmiş kıvamda olacak. Yani bir iç pilav mantığında yapıyoruz. Şöyle kapağını da kapatıyorum ve sarma iç harcımı pişirmeye bırakıyorum. Zeytinyağlı sarmamın iç harcı gördüğünüz gibi suyunu çok güzel çekti. Bu aşamada mutlaka kısık ayara getirin ocağınızı ve yavaş yavaş güzelce suyunu çektirin. Şöyle bir kez karıştırıyorum ve bu aşamada 1 dolu yemek kaşığı yeni bahar ekliyorum. Yeni bahar zeytinyağlı sarmaya çok güzel yakışıyor. Eklemiş olduğum yeni baharı da bu aşamada güzelce karıştırıyorum ve her yerine güzelce nüfuz etmesini sağlıyorum. Bu aşamada mutlaka güzelce karıştırın. İçerisinde böyle karışmamış halde olursa ağzınıza acı bir lezzet gelebilir. Şöyle karıştırdıktan sonra artık sarma iç harcımı ocaktan indiriyorum ve kenarda ayrı bir borcamın içerisine aktarıyorum. Bugün hazırlamış olduğumuz bu iç harcı dilerseniz biber dolmasında, dilerseniz yaprak sarmasında gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çok lezzetli, çok da güzel bir sarma iç harcı oluyor.
Lezzetli bir zeytinyağlı yaprak sarması için yaprak seçimi de çok önemli. Öncelikle bu şekilde ince ve az damarlı, damarları çok belirgin olmayan yaprakları seçin. Aynı zamanda yapraklarınız açık renkli olsun. Damarları ve kendi yaprağı sert olan sarmaların lezzeti de güzel olmayacaktır. Daha önce yapmış olduğum zeytinyağlı İstanbul usulü yaprak sarması tarifimin linkini de sağ üst köşeye ekliyorum. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Bugün sizlere İstanbul usulü zeytinyağlı yaprak sarması iç harcı nasıl yapılır tüm detaylarıyla paylaşmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Videomu beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.